Merhaba değerli dostum. Neden küfür ediyoruz ve küfür etmenin zararları nedir konularını önceki videolarda ele almıştık. Şimdi sıra küfrü bırakmaya geldi. Önce yapman gereken en önemli şey küfrün zararlı olduğunu kabul etmendir. Sonra da küfrü bırakmaya karar vermen gerekir. Her şeyde olduğu gibi irade, disiplin ve kararlılıkla bunu da başarabilirsin. Küfür etmek çoğu zaman bir alışkanlıktır. Kötü alışkanlıkların tam olarak yok edilemediği söylense de bunları iyi alışkanlıklarla yer değiştirebilirsin. Şimdi küfrü bırakmanı sağlayabilecek 33 etkin yöntemden bahsedeceğim. 1. 5N 1K analizi. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim sorularını içeren 5N 1K analizi aslında habercilikte kullanılmaktadır. Eğer çok küfür ediyorsan önce kendine bu soruları sor ve cevaplarını kağıda yazarak değerlendir. Buna göre küfür etmenin sebebi alışkanlık mı? Sonrasında iyi hissettiğin için mi küfür ediyorsun? Yoksa kendine veya bir başkasına karşı sürekli bir öfke duyduğun için mi sövüyorsun? Küfür sorununu çözmek için önce onu tanımla ve analiz et. Analizin sonucunda kendine özgü çözümler de geliştirebilirsin. 2. Meditasyon yap. Kendini huzurlu ve mutlu hissetmek için derin düşünme, yani diğer adıyla meditasyon yapabilirsin veya dua edebilirsin. Önemli olan kendinle baş başa kalabileceğin sessiz ve huzurlu bir ortam oluşturmaktır. Meditasyon seni rahatlatacak ve sinirliysen seni yatıştıracaktır. 3. Tetikleyicileri bul. Küfür etmene sebep olan tetikleyici durumları yok etmeye çalış. Sorunun kaynağına inmeye çalışmak faydalı olacaktır. Küfür etmene neden olan şey her neyse, eğer elinden geliyorsa onu değiştirmeye çalış. Mesela eğer her sabah geç kalmana ve küfür etmene trafik sebep oluyorsa daha erken kalkmaya ve trafiğe yakalanmamaya çalış. Ya da çevrende sana küfür ettiren olumsuz ve saygısız insanlar varsa onları hayatından çıkar veya iletişimini en aza indirge. 4. Küfrün kaynağını değiştiremiyorsan kendini değiştir. Küfrün kaynağını değiştiremiyorsan kendini değiştirmek güzel bir çözüm olabilir. Trafik canını sıkıyorsa en sevdiğin müziklerden kendine bir liste yap veya en sevdiğin radyo kanalını bul. Patronuna içinden küfür ediyorsan bunun sana yarar sağlamayacağını anla. Ya işini değiştir, ya tavrını değiştir ya da bir çözüm bulmaya çalış. Asla olumsuz bir durumda kalarak kendini üzme ve heba etme. 5. Bakış açını değiştir. Sana neden küfür ettiğini sorduğumda eminim kafanda bazı cevaplar belirdi. Bu cevapları şimdi birlikte inceleyelim mi? Bakış açını değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Küfür ediyorum çünkü herkes ediyor. Sence herkesin yaptığı şey doğru mu? Bırak o insanlar ne yaparsa yapsın. Sen küfür etmeyerek ve saygılı olarak farklı ol. Kaliteli ve düzgün insan ol. Küfür ediyorum çünkü en iyi arkadaşlarım ediyor. En iyi arkadaşlarının seni iyiye ve doğruya yönlendirmesi gerekirken sana kötü örnek olmaları sence ne kadar doğru? Ayrıca onların yaptığı her şeyi yaparsan kendi kişiliğini kaybedersin. Peki onlar uçurumdan atlasa sen de mi atlayacaksın? Küfür ediyorum çünkü kızgınım. Hayat kızgınlıkla geçirilmeyecek kadar kısa. Kızgın olman küfür etmeni gerektirmez. Lütfen sakinleş. Kızgınlığın ve küfrün zararlarını düşün. Küfür ediyorum çünkü o kişiden hoşlanmıyorum. O kişiden hoşlanmasan bile saygını koruman gerekir. Küfür etmek bu durumda sadece sana zarar verir. Düşmanına bile saygı duymalısın. Küfür ediyorum çünkü doğru bir şey yapamıyorum. Hepimizin doğru ve yanlış yaptığı şeyler vardır. Senin de mutlaka doğru yaptığın bir sürü şey var. Kendini asla küçümseme. Küfür ediyorum
Çünkü bu beni önemli hissettiriyor. Yetişkin olmak ve önemli hissetmek küfür etmekle sağlanamaz. Ne kadar düzgün bir karaktere sahip olursan ve verimli işler yaparsan o derece önemli hissedersin. İnsanlar ancak bu şekilde sana saygı duyarlar. Küfür ediyorum çünkü arkadaşlarım beni havalı buluyor. Küfür etmekle delikanlı olunmaz. Delikanlı olmak ve sert görünmek ağırbaşlı bir karakterle mümkündür. En delikanlı adam en efendi adamdır. Bunu asla unutma. Küfür yerine toplumda seni saygın kılacak iyi alışkanlıklar edinebilirsin. Küfür ediyorum çünkü söyleyecek başka sözüm yok. Küfür etmeden de iletişim kurman mümkün. Kendini yetiştirirsen her konuda söyleyecek sözün olur. Küfür ediyorum çünkü belirli şeyleri yapmak istemiyorum. Yapmak istemediğin şeyler, kendini zorunda hissettiğin şeyler mi? Bakış açını değiştir. Örneğin odanı toplaman bir zorunluluk değil. Tam aksine hayat kaliteni artıracak bir eylem. Ders çalışmayı mecburiyet olarak düşünme. Sadece kendini geliştirmek için bir yol olarak gör. Küfür ediyorum ama nedenini bilmiyorum. Nedenini bilmediğin şeyleri yapmak gariptir ve sana bir şey kazandırmaz. Akıllı insan her hareketini ve her düşüncesini kontrol edebilen insandır. Unutma, kontrol edemediğin veya kendinde yanıtını bulamadığın her davranış seni geriye götürür. Kişisel gelişimin temel kuralı davranış ve düşüncelerini kontrol altına almaktır. 6. Kendine küfür limiti koy. Önce her küfür ettiğinde hangi küfürleri ettiğini ve hangi sıklıkla ettiğini belirlemen lazım. Ettiğin küfürlerini sayman gerekiyor. Sence bir günde kaç defa küfür ediyorsun? Bu sayıyı bulduğunda eminim çok şaşıracaksın. Bunun için adım sayar veya bazı programlar kullanabilirsin. Küfür ederken hissettiğin duyguları yaz. Kızgınlık mı? Gücenmişlik mi? Kıskançlık mı? Küfür sayını belirledikten sonra kendine günlük bir kota koy. Kotan dolunca küfür etmeyi bırak. Bu kotayı haftada bir sürekli aşağıya çek. Daha sonra kotanı günlük ve saatlik yap. 7. Kendine küfür yasağı koy. Her küfür ettiğinde bunun kötü bir şey olduğunu ve seni başarısız kıldığını kendi kendine söyle. Adeta küfür etmeyi kendine yasakla. 8. Kendine özgü bir hareket veya jest oluştur. Her küfür ettiğinde kendine özgü bir hareket yaparak küfre son verebilirsin. Örneğin, küfür ettiğinde ağzına dokun veya hafifçe şöyle vur veya elini cimcikle ya da suratını ekşitebilirsin. Bunlar sana komik gelebilir ama gerçekten işe yarayabilir. 9. Her küfür ettiğinde kendini cezalandır. Örneğin koluna bir bileklik takabilirsin. Her küfür ettiğinde onu çekerek kendine ufak bir ceza verebilirsin. Hafifçe dilini de ısırabilirsin. Ya da mesela her küfür ettiğinde 10 kere şınav çekmek üzere kendini disipline sokabilirsin. Böylelikle hem küfrü bırakmış hem de spor yapmış olacaksın. 10. Her küfür ettiğinde ardından güzel şeyler söylemek için kendini şartla. Önce kendine sevdiğin bir kelime veya cümle seç. Her küfrün ardından bunu söylemeyi bir alışkanlık haline getir. Böylece en son o güzel kelimeyi hatırlayacaksın. Ettiğin küfrün o güzel sözü nasıl mahvettiğini düşün. İşte küfür de seni böyle değersiz kılıyor. 11. Kumbara yöntemi. Her küfür ettiğinde kumbarana belirli bir miktarda para at. Bakalım kumbaran ne kadar sürede dolacak? Bu parayı mutlaka sevmediğin bir şeye harca. Bir zaman sonra küfür için para ödemekten yorulacaksın. Ve belki de küfrü bırakacaksın. 12. Potansiyel aşkını düşün. Tam küfür edecekken hayalindeki kızın veya erkeğin küfürden nefret ettiğini ve küfür eden biriyle asla yapamayacağını söylediğini düşün. Onu kaybetmemek için kendine çekidüzen vereceksin. 13. Küfrün ağır sonuçlarını tahmin et.
Küfür ettiğinde karşındaki insanın sinirlenip seni öldürebileceğini veya sakat bırakabileceğini düşün. Böyle bir duruma düşmek ister miydin? 14. En iyi tanıdık yöntemi. Hayatında tanıdığın en iyi ve düzgün insanın çok ağır küfürler ettiğini düşün. Ona bakış açın değişik miydi? Sen de öyle olmak mı isterdin? Ya da en saygı duyduğun öğretmeninin yanında ağzından küfür çıktığını hayal et. Hayatında en saygı duyduğun ve asla kaybetmek istemeyeceğin insan kim? Tam küfür edeceğin sırada onun böyle karşında olduğunu düşün. Seni böyle küfürler ederken gördüğünü ve seninle bir daha konuşmadığını hayal et. Neler hissedersin? 15. Kaybedeceklerini düşün. Küfür ettiğinde kaybedebileceğin şeyleri düşünerek küfürden soğumaya çalış. Mesela eğer stadyumda futbol izlemeyi çok seviyorsan, küfür ettiğinde bir daha o stadyuma giremeyeceğini hayal et. Ya da çok değer verdiğin sevgilinden küfür yüzünden ayrıldığını düşün. Onu kaybetmek ister miydin? Elbette istemezsin, değil mi? 16. Ödül yöntemi. Küfür aklından geçer ve dilinin ucuna gelirse ama sen küfür etmezsen kendine bir ödül ver. Mesela sevdiğin bir şey ye veya mutlu olduğun bir anı düşün. 17. Su içme yöntemi. Tam küfür edeceğin sırada fırsat bulursan su içebilirsin. Su ateşi söndürdüğü gibi senin içindeki kızgınlığı da alacaktır. Aynı şekilde küfür edeceğin sırada derin nefesler de alabilirsin. Rahatlamana yardımcı olacaktır. 18. Kendine yakıştıramama yöntemi. Eğer yardımı olacaksa küfür ettiğinde yanlış bir iş yaptığını ve bunun karakterine uygun olmadığını düşün. Anneannen veya deden seni küfür ederken duysalar sana ne söylerlerdi? Varsın, herkes bildiğin gibi olsun. Sen ol. Kendini geliştir. Bugünüyle dünü aynı olan zarardadır. O halde neden dünden daha ileri gitmeyesin? Hayatında bir şeyleri iyileştirmelisin ve küfrü hayatından çıkarmak önemli gelişim adımlarından biridir. İnsanın kendisini geliştirmesi, kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir. 19. Şikayet etmekten vazgeç. Olumlu düşün ve şikayet etmeyi bırak. Sorunlarını küfürle çözmek yerine kibarca hakkını ara. İnsanları veya diğer şeyleri olduğu gibi kabul et ve geleceğine odaklan. 20. Giyimine dikkat et. Kıyafetlerine özen göster ve güzel kokular sürün. Temiz ol ve sevdiğin kokuları yanında taşı. Şık giyinen biri olarak olumlu hissettiğinde küfür etmekten de uzak duracaksın. 21. Yazarken de küfür etme. Konuşurken olduğu kadar yazarken de küfür ve argo yazmaman lazım. Yazdığın sözler sen farkında olmadan diline yerleşir. 22. Küfürlü ortamdan ve insanlardan uzak tut. Küfrü duyduğun her an beynin buna adapte olmaya çalışır. Aynı zamanda küfürlü dizi ve filmlerde seni küfre alıştırır. Küfürlü dizi ve filmleri azalt veya bırak. Arkadaşlarından eğer küfür eden varsa senin yanında küfür etmemelerini iste. Veya onlarla arkadaşlıklarını sınırlandır. 23. Kitap oku ve kelime dağarcığını geliştir. Küfürler zayıf kelime dağarcığı sebebiyle doğru sözcüklerin bulunamaması sonucunda kullanılabilmektedir. Kelime dağarcığın zengin olursa hem kendini daha iyi ifade edersin hem de zeki ve kültürlü biri olursun. Kaliteli kitaplar okuyarak kendini geliştirebilirsin. Kitap zihni güçlendirir ve kelime dağarcığını zenginleştirir. Hani derler ya bazen, kitap gibi konuşuyor. Sen de böyle konuşarak küfre engel olabilirsin. 24. Çift sütun tekniği. Şimdi eline bir kağıt kalem al ve bir sayfayı ikiye böl. Küfrün avantajlarını sol tarafa, dezavantajlarını sağ tarafa yaz. Örnek olarak, küfür etmek sinirimi alıyor dersen bunu sol tarafa yazman gerekiyor. Ancak küfür etmek beni küçük düşürüyor dersen bunu sağ tarafa yazmalısın. Daha sonra bunları karşılaştır. Bakalım hangi taraf senin için daha ağır basacak. 25.
bir arkadaşından veya yakınından yardım iste. Her küfür ettiğinde bir arkadaşından seni bu konuda uyarmasını ve küfür etmenin seni olumsuz etkilediğini sana hatırlatmasını isteyebilirsin. 26. Otokontrol mekanizması geliştir. En güzel yöntemlerden biri belki de budur. Henüz küfür etmeden ona karşı bir otokontrol mekanizması geliştirmeye çalış. Yani tam küfür edecekken kendini adeta bir üst kimlik gibi durdurmaya çalış. Örneğin diyelim ki bu küfrü ettin. Hemen anneni ve kardeşini düşün. Ne kadar çok utandın değil mi? Kendine kızdın. Artık içinde bir otokontrol başladı. Bundan sonra kolaylıkla o küfrü edemeyeceksin. 27. Parola yöntemi. Küfür yerine parolalar oluşturabilirsin. Sık ettiğin küfürlerin bazı harflerinin yerlerini değiştirerek veya söz öbeklerini farklılaştırarak onları zararsız hale getirmek başlangıç için faydalı olabilir. Örneğin işlerin ters gitti ve tam o esnada bir alışkanlık olduğu için bu kelimeyi söylemek yerine hay aksi diyebilirsin. Kendi işini kolaylaştıracak böyle seçenekler bulman faydalı olacaktır. Belli bir süre sonra o küfrün yerine düşünmeden hay aksi kullandığını göreceksin. Mesela bu küfür yerine aklını okuyayım. Bu küfür yerine oros toros diyebilirsin. Mesela aklına Toros dağları gelsin, bahar gelsin, çiçekler gelsin. Küfür etmekten kırları ve çiçekleri düşünmeye geçiyoruz. Muhteşem bir terapi değil mi? Buna alıştığında o kadar pozitif bir insan olacaksın ki kendini tanıyamayacaksın gerçekten. Bunun yanında küfürlerinin seviyesini de hafifleterek başlayabilirsin. Eğer çok ağır küfürler ediyorsan bunların yerine önce daha hafif küfürler kullanmaya başla. Ve zamanla bunları da küfür olmayan, zararsız ve komik sözlere çevirmeye çalış. Göreceksin ki küfür gidecek, yerine zamanla iyilik gelecek. 28. Yalnız kaldığında da kendine hakim ol. İnsanın en özgür olduğu zaman yalnız kaldığı zamandır. Yalnızken küfür etmeyi bırakabilirsen bir daha kolay kolay küfür etmez. 29. Olumlu düşünmeye çalış. Pozitif düşünmeye başladığında küfre olan ihtiyacın azalacaktır. Çok küfür etmek istediğinde hemen kendine bu çok gerekli mi diye sor. İnsanlar sigarayı ve diğer kötü alışkanlıkları bırakabiliyorlarsa sen de küfrü bırakabilirsin. Öyle değil mi? 30. Sabırlı ol ve öfkeni kontrol et. Küfür etmeyi bir günde bırakamazsın. Bu zaman isteyen bir süreçtir. Öfkeni kontrol etmeyi öğrendiğinde diline de hakim olacaksın. Kendini sakinleştirmeye çalışarak küfrü bırakabilirsin. 31. Sayı sayma yöntemi. Çok kızdığında veya üzüldüğünde 10'a kadar say ve derin nefesler al. Belki bu yöntem küfür etmeni engelleyebilir. 32. Küfürle karşılık verme. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Biri sana küfür ederse sen de küfürle karşılık verir misin? Umarım cevabın evet değildir. Yoksa sen de o kişinin seviyesine inmiş olursun ve bir kavgayı başlatmaya hazırsın. O kişinin hak ettiğini düşünsen bile küfür ederek senin eline zarardan başka hiçbir şey geçmeyecek. Öyle değil mi? Yapman gereken şey şu. Sakin davran ve ona yaptığının yanlış olduğunu söyle. 33. Kendini küfrün kötü bir şey olduğuna ikna et. Küfrü önce kafanda bitirmen gerekiyor. Belki de en önemli yöntem budur. Farklı düşünmeye çalış. Her şey düşüncede başlar. İradeli olup kendini disipline sokarak küfrü bırak. Sonuç olarak küfür gibi bir alışkanlığı değiştirmek için sana aslında 21 gün gerekiyor. 21 günde küfrü bırakabilirsin. Değerli dostum, sen hayatında ilerlemeye bak. Kendi geleceğin için elini taşın altına sok ve kendin için bir şey yap. Küfür basit insanların işidir. Bunu kendine sürekli hatırlat. Her küfür ettiğinde kendine, çevrene, ailene ve hatta doğacak çocuklarına karşı sorumsuz davrandığını düşün. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum ki küfür kötü ve zararlı bir şeydir.
küfrü bırakmak için bir uzmandan yardım da alabilirsin. Küfre dur de ve bu konuda başkalarına prim verme. Küfür etmeyi lütfen alkışlama ve normalleştirme. Sosyal medyada ve arkadaş çevrende küfürle karşılaştığında lütfen tavrını belli et. Böylece başkalarına da iyi örnek olmuş olacaksın. Hayat oyununda ve kişisel gelişiminde başarı sağlamak için küfürden uzak dur. Görüşmek üzere.